Şimdi sıra geldi elbisemize. Elbisemizin iç kıyafeti farklı renk, üst kıyafeti de farklı renk biliyorsunuz. Tabii ki siz isterseniz tek renkte tercih edebilirsiniz. Nasıl isterseniz arkadaşlar. Şimdi 56 adet zincirle devam ediyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 53, 54, 55 ve 56. Şimdi 56 adet zincirimizi çektikten sonra arkadaşlar 1 2 zincir atlıyorum. Üçüncüden 8 sık iğne, bir arttırma yapıyorum. Bir tanesini ördüm. 2 3 4 5 6 7 8. Hemen bir tane artırıyorum. Bunu 6 kez tekrar edeceğiz arkadaşlar. Sıra sonunda 60 adet sık iğnemiz olması gerekiyor. 2 3 4 5 6 7 8 tek, bir tane arttırma. Evet, 6 kere tekrar ediyoruz. Sıra sonunda 60 adet sık iğnemiz olacak birinci sıramızda. 7 8 tek yapıyorum. Bir tane de en sonda arttırdım. Toplamda 60 adet sık iğneye ulaştık. Şimdi bir zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum arkadaşlar. Şu anda ikinci sıramızdayız. İkinci sıramızda da arttırma eksiltme yapmadan bu 60 sık iğneyi düz bir şekilde örelim. Bir sıra 60 sık iğneyi düz bir şekilde örüyoruz. Sonrasında kol ayrımlarımız var. ...60 sık iğnemizi düz bir sıra ördük. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yine örgümü çeviriyorum. Burada 10 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi 8 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8. Hemen burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sık iğne atlayıp 11.'ye sık iğnemi yaptım. Şimdi arkadaşlar bu bizim birinci sık iğnemiz oluyor. Biri ördük. Şimdi 20 sık iğne örelim. Sırt olacak burası. 3 4 5 6 19 20. Evet, sırt kısmımızı bu şekilde bitirdik. Şimdi hemen bir diğer kolumu oluşturacağım. Yine 8 zincir. 2 3 4 5 6 7 8.
10 sık iğne atlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11.'ye sık iğnemi yapıyorum. Kaç sık iğnem kalıyor? 2 4 6 8. Şimdi arkadaşlar bununla birlikte yine birinci sık iğnem oluyor. Arkada da 10 sık iğneyi öreceğiz. Yani şu anda 10 sık iğnemizi örmüş oluyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10. Bir tane zincir çekelim. Şimdi hemen burayı bir kızımıza giydirelim. Tam olarak neyi ne kadar öreceğimizi size söyleyeceğim. Gayet güzel ve tam. Şimdi toplamda 56 adet sık iğnemiz var arkadaşlar. Şimdi burada hiç arttırma, eksiltme yapmadan arkadaşlar yaklaşık şuraya kadar bakın şu mesafeyi 56 sık iğnemizi düz bir şekilde örüp geleceğiz. Videoyu açınca ben size tam olarak kaç sık iğne ördüğümü söyleyeceğim zaten arkadaşlar. Elbisemiz oldukça kolay. Kesinlikle sizi uğraştırmayacak. Evet, bu 56 sık iğnemizi yani şöyle şu mesafeyi düz bir şekilde örüp gelelim. Evet, arttırma eksiltme yapmadan bu şekilde arkadaşlar 2 4 6 8 10 12 sıra boyunca ördüm. Tabii ki siz istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz şuraya kadar veya biraz daha kısaltabilirsiniz. Nasıl isterseniz arkadaşlar. Bakın arkası da bu şekilde. Şimdi etek kısmını öreceğiz. Hemen çıkaralım. Toplamda 56 adet sık iğnemiz vardı. Burada bir zincir çekip ipimi koparacağım. Fazla uzun olmayacak şekilde kesiyorum. Kullanmak istediğim etek rengimi alıyorum. Şimdi şu şekilde tuttuğumuz zaman şöyle tuttuğumuz zaman arkadaşlar arka ilmekten alacağız. Şimdi burada bir tane zincir, iki tane zincir çekiyorum. Aynı yere arkadaşlar bir tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Başını aldım, tekrar aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Başını aldım, bir atlıyorum. Yanındakine yine arka ilmekten alarak bir tane ikili trabzan, bir zincir, bir tane ikili trabzan yapıyorum. Başını aldım, bir atladım. Yanındaki sık iğneye giriyorum. Bir tane ikili trabzan, bir zincir, aynı yere tekrar ikili trabzan. Başını aldım, bir atlıyorum. Yanındakine bir tane ikili trabzan, bir zincir, bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın şu şekilde V'lerimiz oluşuyor. Devam edelim. Başını aldım, bir atlıyorum. İkinci bir tane ikili trabzan, bir zincir, bir tane ikili trabzan yapıyorum. Başını aldım, bir atladım. Bir tane ikili trabzan, bir zincir, bir tane ikili trabzan. Bu şekilde arkadaşlar arka ilmeklerden alarak sıra boyunca örelim.
Bir atlıyorum. Bir tane ikili trabzan, bir zincir. Aynı yere tekrar ikili trabzan. V'lerimiz oluşuyor arkadaşlar. Sıra sonumuza kadar örelim. Şimdi sıra sonuma geldim. Son V'mi de yaptım arkadaşlar. Kaç tane kutucuk oluşturmuşuz? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 adet kutucuğumuz var. Şimdi her iki ucu birleştiriyorum ilmek kaydırmayla. Şöyle birleştirdim. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum arkadaşlar. Alt taraftaki zincirli kısımlara ne yapıyoruz? Bir tane ikili trabzan, iki tane ikili trabzan, bir zincir, iki tane zincir arkadaşlar. Tekrar iki tane ikili trabzan. Tekrar yapalım. Başını aldım. Bir tane ikili trabzan. İkinci ikili trabzanım. 2 zincir. Aynı yere tekrar iki tane ikili trabzan. Yani arkadaşlar şu kısımlara değil de alttaki zincirli kısımlara bunları oluşturuyoruz. Tekrar zincirli kısma iki tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı yere tekrar iki tane ikili trabzan. Başını aldım zincirli yere, iki tane ikili trabzan, 2 zincir, iki tane ikili trabzan. Zincirli yere iki tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı yere tekrar iki tane ikili trabzan. Bir, iki tane ikili trabzan, 2 zincir, iki tane ikili trabzan. Evet. Sıra sonumuza kadar örüyoruz. Şimdi arkadaşlar tam olarak sıra sonumdayım. Hemen ilk yaptığım çubuğun içerisine giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Ve 2 adet zincirle yukarı çıktım. Şimdi burası ikinci ve şu anda üçüncü sıradayız arkadaşlar. Üçüncü sıramızda arttırmalarımız olacak. Nasıl olacak arttırmamız? Tığımızı aldık. Bakın alttaki ilk yaptığım zincirli kısmın üzerine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine ikili trabzan 2 tane yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Aynı yere yine ikili trabzan yapıyorum. Bakın şöyle 2 tane kutucuğumuz oluştu. Şimdi normal bir şekilde 2 tane örelim yine. Başını aldım. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Devam ediyoruz. Yine ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan aynı yere. Şimdi yine arttıracağız. Nasıl da arttırmamız? Başını aldım. Alttaki zincirli kutuya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere yine ikili trabzan. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Yine aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, arttırmamız böyle arkadaşlar. Bakın şurası arttırmamız. 1-2 tane normal ördük ve yine bu şekilde arttırdık. Şimdi normal klasik söyleme göre 2 tek bir arttırma şeklinde bu sıramızı bitireceğiz arkadaşlar. Normal bir şekilde 2 tane ikili trabzan ördüm, 2 zincir çektim, 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane daha, 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan, 2 tane normal ördük. Şimdi arttıracağım. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir,
2 tane ikili trabzan, tekrar 2 zincir çekiyorum, aynı yere yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonumuza kadar artırıp gelelim. Şimdi tam olarak sıra sonundayım. İlk yaptığım trabzandaki ilmeğime girdim ve ilmeğimi kaydırdım. Evet. İlk yaptığımız arttırma buradaydı. En sonki de burada, yine arasında 2 tane tekimiz var. Şimdi arttırmalarımız bitti arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bütün gördüğümüz zincirli çubukların içerisine 2 trabzan, 2 zincir, 2 adet trabzan yapıyoruz. Şu an arttırma kısmındayım zaten. Yani alttaki arttırmadayım. Yandaki çubuğuna 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar tüm zincirli kısımlara 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaparak istediğimiz uzunluğa kadar örüyoruz. Evet arkadaşlar, istediğim uzunluğa kadar ördüm. Tam olarak kaç sıra ördüm size söyleyeceğim. Şurası bizim arttırdığımız kısım arkadaşlar. 3. sıramız yani. 4, 5, 6, 7, 8, 9. sıraya kadar düz ördük. Yani arttırmadan sonra 2, 4, 6 sıra düz bir şekilde arttırma, eksiltme yapmadan örmüşüm arkadaşlar. İpimi koparabilirim. Şuradaki fazlalıklarımızı da alacağız. Evet, şimdi gelelim elbisemizi süslemeye arkadaşlar. Krem rengi ipimi alıyorum ve yaka kısmını öreceğiz. Şöyle tuttuğumuz zaman buradan giriyorum. Şuradan girdim arkadaşlar. Her iki ipi de lütfen arasında yürütelim. Şimdi burada 2 tane zincir çekiyorum. Aynı sık iğne içerisine 2 tane ikili trabzan yapacağız. Şuradan alıyorum. İçine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki. Şuradan alıyorum arkadaşlar. 2 tane ikili trabzan yaparak sıra sonumuza kadar örelim. Şuradaki fazlalık iplerimi de koparayım. Evet, sadece zincirin bir katını alıyorum ve 2'şer tane ikili trabzan yaparak sıra sonuma kadar ilerleyeceğim. Sıra sonuma geldim arkadaşlar. Her sık iğneye 2 tane ikili trabzan yaparak sıramı bitirdim. Şimdi 2 zincir çekiyorum ve yaptığımız bütün ikili trabzanların üzerine arkadaşlar yine ikili trabzan örüyoruz. Arttırma, eksiltme yapmadan bir sıra boyunca ikili trabzanlarımızı örelim.
Bir sıra sonuna kadar bütün gördüğümüz trabzanlarımızı örüyoruz. Şimdi sıra sonuma geldim arkadaşlar. Tekrar 2 zincir çekiyoruz ve aynı sırayı arttırma eksiltme yapmadan bir kez daha örelim arkadaşlar. Çünkü yakalı bir elbise istiyorum diyelim arkadaşlar. O yüzden bir sıra daha aynı şekilde öreceğim. Arttırma eksiltme yapmadan yine bir sıra örelim. Tam olarak sıra sonuma geldim arkadaşlar. Son bir işlemim kaldı. Onu da yapalım inşallah. Şimdi zincirimi çektim, örgümü çevirdim. Burada arkadaşlar bir tane zincir çekiyorum. Bir tane ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yan sık iğneye batıp ilmek kaydırıyorum. Bir zincir, ilmek kaydırma. Bir zincir, ilmek kaydırma. Bir zincir, ilmek kaydırma. Bakın. Muntazam durması için bu tür incelikler arkadaşlar önemli. Bir zincir, ilmek kaydırma. Bir zincir, ilmek kaydırma. Bu şekilde sıra sonumuza kadar ilerleyelim. Şimdi sıra sonuma geldim arkadaşlar. Elbisemizin yaka kısmı da tam istediğim gibi oldu. Şimdi şurada bir tane zincir çekip ipimi koparacağım. Saklamak için bir miktar ip bırakıyoruz. İpim düştü. Şimdi arkadaki düğme iliklerimizi oluşturacağız arkadaşlar. Yine krem rengi ipimi alıyorum. Şöyle tuttuğum zaman ne yapıyoruz burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincirimi çekip hemen şuraya bir tane sık iğne yapıyorum. Yandan ilmeğimi kaydırarak bir sonraki iliğim için ilerliyorum arkadaşlar. Bakın. Umarım anlaşılır olmuştur. Şöyle ilmek kaydırıyorum. Bir tane daha yapacağım. Şimdi burada tekrardan 8 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yanındakine yine ilmeğimi kaydırıyorum. Bir aşağıdaki sıraya kadar ilmeğimizi kaydıralım. Bir tane zincirimi çekiyorum ve düğme iliklerim hazır arkadaşlar. Ve iğnemi alacağım. Şimdi bunu iplerimizi saklayalım. Şöyle sık iğnelerin arasından girerek bütün iplerimizi bu şekilde saklayabiliriz. Düğme iliklerimizi de oluşturduğumuza göre arkadaşlar şimdi elbisemizi artık süsleyebiliriz. Hemen etek rengimi alacağım ve
Eteğin ön tarafında ufak bir işlemim olacak arkadaşlar. Şöyle ipime zinciri çekiyorum. Ve elbisemi alıyorum. Bakın tam şuradan her iki tonun birleştiği kısımdan ipimi bu şekilde takıyorum. Ve arkadaşlar buralarda bu şekilde ilmek kaydıracağız. Fazla sık olmayacak arkadaşlar. Bakın şuralarda muntazam olması için ilmeğimizi kaydırarak örüyoruz. Şöyle arkadan alıyoruz arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel duruyor. Evet, bu şekilde sıra sonumuza kadar içeriden ilmeğimizi çektirerek bitirelim. Şimdi sıra sonundayım. Burada bir veya iki tane zinciri çekelim sağlam olsun diye. Evet. Bakın arkadaşlar, hemen elbisenin havası değişti bile. Şimdi bunu kesiyoruz. Evet, bunu da saklayacağız arkadaşlar. Şimdi son bir işlemimiz kaldı. Saçtaki ve elbisedeki motifleri öreceğiz. Bu güzel çiçeklerimizi de birlikte yapacağız. Sonrasında da ayakkabımız kalacak. Şimdi bunlar için sihirli halka içerisine 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı 2 defa alıyorum. 1, 2, 3 kez de çektim. Tekrar 2 tane alıyorum. 1, 2, 3 kez de çektim. Son kez 2 tane alıyorum. 3 kez de çektim arkadaşlar. Şöyle içerisinde 3 tane üçlü trabzan var. Şimdi tekrar 3 zincir. Sihirli halkaya giriyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. Şimdi yine 3 zincir. 2, 3. 2 tane tığımı aldım. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. 3 kez de çektim. 2 tane tığımı aldım. 3 kez de çektim. 2 tane tığımı aldım ve 3 kez de çektim. Tekrar 3 zincir. İlmeğimi kaydırdım ve yine 3 zincir çekiyorum. İnşallah 3 olmuştur. Şimdi yine 2 defa aldım. 5 kez arkadaşlar yapacağız bu işlemi. Evet, ikinci çubuğumu yaptım. Şimdi üçüncü çubuğumu da yapıp
ilmek kaydırma ile bir tane zincirimi çektim. Şimdi 5 tane oluşturduktan sonra sihirli halkanın ipini arkadaşlar şöyle sıkı bir şekilde kendimize doğru çekiyoruz ve çiçeğimiz oluştu. Böyle uzun bir şekilde ipimi kesiyorum. Siz de arkadaşlar istediğiniz kadar elbisenizi elbette ki süsleyebilirsiniz. Şimdi ben ilk olarak saç tokalarını takmak istiyorum. Şimdi bu saç tokalarını kızlar, bakın şu tarafta sihirli halkanın ipi var, şu tarafta da makasla kestiğimiz ip var. Bunu bu şekilde bağlayacağız sadece. Bu kadar. Bağladıktan sonra kesebilirsiniz. Tabii şu taraf kısa bile olmuş. Hemen kesiyorum. Fazla kısa olmayacak şekilde. Şu tarafı da aynı şekilde bağlayacağım. Bir tarafta sihirli halkanın ipi. Evet, sabitlemiş olduğumuz tokalarımız da hazır. Şimdi elbiseye nasıl yapsam diye düşünüyorum. Ben şöyle hem koyu tonunu hem açık tonunu şu şekilde tercih etmek istiyorum. Ya da şöyle de çok güzel duruyor. Yani hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Zaten açılış videosunda da siz kesin görmüşsünüzdür. Böyle de güzel durdu. Evet, istediğiniz gibi tercih size kalmış. Bu şekilde dolduğu zaman az önceki ilmek kaydırmamızın hiçbir anlamı kalmadı arkadaşlar. Böyle de güzel. Neyse bakalım. Evet, istediğiniz gibi sabitleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, motiflerimi ben bu şekilde sabitledim. Oldu veya olmadı. Bence iyi gibi duruyor. Siz istediğiniz gibi elbette yapabilirsiniz. Beni Instagram hesabından takip ederseniz arkadaşlar orada ördüklerinize beni etiketlerseniz ördüklerinizi görmüş olurum. Motifleri siz nereye koydunuz ona da bakmış olurum arkadaşlar. Evet. Ay ne diyorduk? Ha, sıra ayakkabılarda. Son olarak ayakkabımız kaldı. Ondan sonra bu güzel bebeği bitirmiş olacağız. Hadi bakalım. Şimdi ayakkabılar için arkadaşlar şöyle bir ayakkabı ördüm. Hemen ikinciyi de birlikte örelim istiyorum. Ayakkabımız için krem rengi ipimizi alıyoruz. Ve 9 adet zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi ikinci zincirden itibaren bir tane artırıyorum. Aynı yere 2 tane sık iğne ördüm. Şimdi 6 sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5,
alt. Sonda kalan bir tane zincirim var arkadaşlar. Bunun içine de aynı sık iğne içine 4 tane sık iğne yapıyoruz. İkinci sık iğnem, üçüncü, dördüncü sık iğne. Şimdi karşı taraftayız. Hemen zincirin bir diğer katından alarak, şuradan alarak, buradaki ipimizi de arasında yürüterek 6 adet sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, şöyle yakınlaştırayım. 4, 5, 6. Sonda kalan bir zincirim var. Bunun içerisine de bir tane arttırıyorum arkadaşlar. Birinci sıramızda toplamda 20 adet sık iğneye ulaşmış olduk. Hemen bir ilmek belirleyici alalım. Şöyle minik bir ilmek belirleyicim var. 20 sık iğnemiz olması lazım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20 şuradakiyle birlikte bir ilmek belirleyicimi koyayım. Sık iğnem buraya saklanmış. Onu çıkaracağım. Şimdi ikinci sıradayız. İkinci sıramızda bir tane sık iğne örüyorum. Bir tane arttırıyorum. İlk başta hemen bir sık iğne ördüm. Bir tane arttırdım. Şimdi 5 sık iğne örüyoruz. 2, 3, 4, 5. 5 sık iğneden sonra 3 kez arka arkaya bir tek bir çift yapacağız. Bir tane tek örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Bir tane tek örüyorum. Bir tane arttırıyorum. İkinci. Bir tane tek örüyorum. Bir tane arttırıyorum. İkinci arkadaşlar. Evet, 3 kez arka arkaya bir tek bir çiftimizi yaptık. Şimdi yine 5 sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4, 5. Sonda kalan 2 sık iğnem var. Bunun içerisine de bir tane tek örüyorum. Yanındakini artırıyorum. Yani bir tek bir çift yapmış olduk. Evet, ikinci sıramızı bitirdik. 25 adet sık iğnemiz var ikinci sıramızda. Şimdi üçüncü sıradayız. Üçüncü sırada hemen iki tek bir çift yapıyoruz. 1, 2 sık iğnemi örüyorum ve bir tane artırıyorum. 2 tek bir arttırmadan sonra tekrar 5 sık iğne, 2, 3, 4, 5. Şimdi burada arka arkaya 3 kez 2 tek bir arttırma yapıyoruz. 1, 2 tane tek yapıyorum. Bir tane artırıyorum. 2 tane tek yapıyorum. Bir tane artırıyorum. 2 tane tek yapıyorum. Bir tane artırıyorum. 3 kez bunu tekrar etmiş olduk. Şimdi tekrar 5 sık iğne, 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne. Sonda kalan sık iğnelerimize de arkadaşlar 2 tane tek yapıyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Toplamda 30 adet sık iğneye yükselmiş olduk. Üçüncü sıramızda. Şimdi dördüncü sıradayız. Son arttırma sıramız. Burada da 3 tek bir arttırma yapalım. 1, 2, 3 tek. Bir tane arttırıyorum. Şimdi yine
5 sık iğne, 3, 4, 5 sık iğne. Burada arkadaşlar yine arttırmamız var 3 kez ama yarım trabzan şeklinde arttıracağız. Şimdi başını aldım. Tek seferde çektim. 1, ikinci yarım trabzanım, üçüncü yarım trabzanım ve şimdi bir tane arttırıyoruz. Yarım trabzan olarak arttırıyoruz. HDC olarak. Tekrar ikinci arttırmam. Üçüncü yarım trabzanım ve bir tane arttırıyorum. 1, 2, üçüncü yarım trabzanım, bir tane arttırıyorum. Evet. Bundan sonrasını sık iğne ile örüyoruz. 5 sık iğne, 2, 3, 4, 5 sık iğne. Sonda kalan ilmeklerime de 3 tek bir arttırma yaparak dördüncü sıramı tamamlıyorum. Toplamda 35 adet sık iğneye yükselmiş olduk. Şimdi arkadaşlar renk değiştireceğiz. Burada kullandığımız elbisenin rengini alıyoruz. Ben pembe rengimi aldım. Şimdi rengimi geçtim arkadaşlar. Bakın hemen sık iğnenin içerisinden giriyorum. Şu ilmek belirleyicimi artık çıkarabilirim. Hangisini çekiyorum acaba? Şunu çıkarmam lazım. Bakın şu sık iğneden girdim. Tekrardan bu şekilde çıkıyorum. Sık iğnemi yaptım. Aynı yerden tekrar giriyorum. Yanından çıkıyorum. Şimdi 35 sık iğnemiz vardı. Bu 35 sık iğneyi bu şekilde tamamlayacağız. Aynı yerden tekrar giriyorum. Yanından çıkıyorum. Fazla sıkı yapmayın. Oldukça kolay arkadaşlar. Eliniz alıştıkça kolay olur. Yandan giriyorum, diğerinden çıkıyorum. Beşinci sıramızda bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. 6. sıradayım. 6 ve 7'yi toplamda 2 sırayı arttırma eksiltme yapmadan 35 sık iğneyi düz örelim. Toplamda 2 sıra arttırma eksiltme yapmadan düz örelim. Sonrasında eksiltmelerimize geçeceğiz. Altı ve 7'yi düz ördüm. Şimdi 8. sıradayız. 8. sıramızda 9 sık iğne yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi arkadaşlar burada arka arkaya 6 kere bir tek bir eksiltme yapacağız ama tam olarak şöyle 3, 6, 9. Evet. 3 tanesi bu tarafta olacak, 3 tanesi bu tarafta olacak. Tam parmak ucundan ikiye ayırmamız gerekiyor. Tamamdır. Şimdi bir tek bir eksiltmeyi 3 kez arka 6 kez arka arkaya tekrar ediyoruz. Bir tek bir eksiltme, ikinci. Bir tek bir eksiltme, üçüncü. Bir tek bir eksiltme,
dördüncü, bir tek, bir eksiltme, beşinci, bir tek, bir tane eksiltme, altıncı arkadaşlar. Şimdi 8 sık iğnemiz kalması gerekiyor. Sıra sonuna kadar bunu da düz örelim. 4, 5, 6, 7, 8. Evet, tam olarak sıra sonundayım. Şimdi 9. sıradayız. Burada da 11 sık iğne yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Burada da arkadaşlar arka arkaya 4 kez eksilteceğiz. Birinci eksiltmem, ikinci, üçüncü, dördüncü eksiltme. Şimdi 10 sık iğneyi düz örelim. 6, 7, 8, 9 ve 10. Toplamda 25 adet sık iğnemiz var şu anda. Şimdi 10. sıradayız. Son sıramız arkadaşlar. Burada 9 sık iğne yine. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 adet sık iğne yapmıştık sanırım. 2, 4, 6, 8, 9. Evet. Şimdi bunu onlayacağız. 3 tane burada olması lazım. Evet, şimdi tekrardan yapalım. Bir tane yarım trabzan, bir tane ikili trabzan, 3 tane üçlü trabzan, 2 kez alıyoruz, 3 kez çekiyoruz. Üçlü trabzanımız bu şekilde. Evet. 3 tane üçlü trabzan, şimdi bir tane ikili trabzan, bir tane de yarım trabzan. Bakın şimdi oldu. Şimdi sıra sonumuza kadar düz örüp ipimizi koparalım. 8 sık iğne olması lazım. Şimdi sıra sonuma geldim. Hemen makasımla ipimi çok uzun olmayacak şekilde koparıyorum. Bu ipi saklayacağız arkadaşlar. Şimdi son bir işlemimiz kaldı. İlmek kaydırma. Bunu böyle ileri geri yaparak evet, sağlam oldu. Şimdi bunu koparalım. Şurayı öreceğiz arkadaşlar. Şuradaki şeriti öreceğiz. Siz istediğiniz renginizi alıyorsunuz. Bir tane ipimi düğüm atıyorum. Ve şöyle arka taraftan bakın, pembe ile krem renginin birleştiği yerden ipimi aldım ve içeriden geçirdim. Şimdi yine fazla sık olmayacak şekilde böyle içeriden alarak, elbise kıyafetinde hatırlarsanız yapmıştık bunu. Bu şekilde örüyoruz.
Ayakkabımız çok sevimli. İsterseniz ayakkabıyı da süsleyebilirsiniz. Düğmeler veya motiflerle. Şimdi sıra sonuna kadar örelim. Şimdi sıra sonuma geldim. İpimi kestim. Şimdi şu ilk yaptığım yerden giriyorum ve ipimi içeri çektiriyorum. Buradaki uçla beraber her ikisini birbirine bağlayacağız. Evet, şimdi keselim ve ayakkabımız bitti arkadaşlar. Hemen şöyle biraz esnetip kızıma giydireceğim. İşte bu kadar. Gayet güzel ve de sevimli olduk. Şimdi normalde kızımız bitti arkadaşlar ama ben az yapmak istiyorum. Tabii ki siz isterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Şöyle hafif bir pembeyle, fazla da çok sırtarsın istemiyorum. Pembeyle ağız yapacağız. İğnemi de aldım. Şimdi kızlar, şöyle arkadan bir yerden giriyorum ve bakın zaten burada işaretlemişim. Burundan 5 sık iğne aşağıya girdim. Şurada biraz ip kalacak. 2 4 sık iğne atlıyorum. Bakın hemen yüz ifadesi ne kadar değişti. Şimdi bunu 3 kat yapalım, bakalım nasıl olacak. Biraz da arkadan çekelim. Evet. 3 kat güzel. Şimdi tekrardan buradan giriyorum ve ilk girdiğim sık iğnemden çıkıp ipimi bağlayacağım. Evet, güzel oldu. Şimdi ipimizi bağlayıp kesebiliriz. Düğmeleri henüz sabitleştirmedim ama her zaman ne diyordum? Buraya kadar izlediyseniz sizin de böyle sevimli bir kızınız oldu arkadaşlar. Beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bu tür oyuncakların devam etmesi için bu benim için çok çok önemli arkadaşlar. Evet, hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.